Bir cennete gidersek, cennette yapmak istediğin ilk şey nedir diye sorsak bir hayal olarak. Bu dünyada da cenneti yaşayabiliriz yani illa ölmeye gerek yok. Peki yani bu cennete gitmek için bir insanın ne yapması lazım? Ben başta söyledim, samimi olmak lazım. Namaz kılsan, oruç tutsan, eğer işin içinde samimiyet yoksa bir görsellikten, ritüelden öteye geçmez. Siz namaz kılıyor musunuz? Ben kılıyordum, şimdi kılmıyorum. Cennete gitmek için ne yapmak gerekiyor sence? İyi bir insan olmak gerekiyor ama şimdi düşündüğün zaman da gidip gelen yok. Bunlar takılıyor insanın aklına. Yani bazen sorguluyor insan diyelim. Burada yine bunun tabii ki bir ispatını da konuşalım. Misal verelim. Dünyaya bakıyorum çok düzenli, çok sistemli. Sonsuzu vereceği benim içime yerleştirmiş olduğu sonsuz tohumlarından belli oluyor. Çok doğru. O yüzden bir cennetin olması hak oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani öyle. Yani Güzel anlattınız. Bunun üstüne diyecek bir şey yok. umarım aklındaki Yok, birkaç soruyu aklımda evet. cevap olabilmiştir. Kesinlikle çok aydınlandım. Teşekkür ediyorum. Eşveden la ilahe illallah ve eşveden Muhammeden abduhu ve resulü. Bugün bismillah diyelim. Deneyelim mi en azından? Deneyelim abi. Gerçekten deneyelim. Deneyelim abi. Akşam namazıyla beraber deneyelim. Deneyelim abi. Tamam, ben sözünü aldım. Ha. Bugün akşam namazıyla bismillah demeyelim. En azından denemeyelim. İnşallah abi. Sözünü alayım mı? Söz abi. Bir cennete gidersek, cennette yapmak istediğin ilk şey nedir diye sorsak bir hayal olarak. Bu dünyada da cenneti yaşayabiliriz yani illa ölmeye gerek yok. Peki yani bu cennete gitmek için bir insanın ne yapması lazım? İyi bir insan olmak lazım her şeyden önce. O temel referanstır. Onun da evrensel değerleri de bellidir. Ahlak ölçütleri evrensel işte. Hem Kur'an'da hem Tevrat'ta diğer hak kitaplarda da yazıyor işte yalan söylemeyeceksin, insanı öldürmeyeceksin, hak yemeyeceksin falan filan. Yani bir sürü temel ölçütleri var. İnsanın kalbinin temiz olması, insanın iyi olması, insanın hak yememesi bunlar önemli ölçütlerdir. Ama her şeyin sahibi Allah'tır. O zaman ben böyle düşündüğümde bir mantık çıkıyor ortaya. Benim sahibim Allah'sa benim kalbimin de sahibi Allah mıdır? Kesinlikle Allah'tır. O zaman kalbimin sahibi de Allah'sa o kalpte Allah'ın iyilik kuralları geçer. Allah'ın temizlik kuralları geçer. Ala suresinde geçiyor. Diyor ki temize çıkan kurtuluşa erdi. Biz temize çıkarsak kurtuluşa ereceğiz. Ayetinden hemen sonra bir ayet daha geliyor. Rabbinin adını anıp namaz kılın. Yani şurada şöyle bir matematik var. Ben Rabbimin adını anarsam, ben Rabbimin emir ve yasaklarına uyarsam ondan sonra benim temize çıkma durumum oluyor. Çünkü neden? Kalbimin sahibi Allah, Allah kalbin sahibi olduğu için o kalpte de Allah'ın hükümleri geçiyor. Bir insanın mühendis olabilmesi için yıllarca çalışması gerekiyor. Yıllarca o diploma peşinde koşturması gerekiyor, staj yapması gerekiyor, sınavları geçmesi gerekiyor, sözlü sınavlara girmesi gerekiyor ve bunun sonunda artık mühendislik diploması veriliyor ve ondan sonra mühendis olarak işe başlayıp para kazanmaya başlıyor. Aynen öyle de Allah'ı razı etmenin de belli şartları olması lazım. Mesela bir cennet hayalimiz var. O hayalimi gerçekleştirebilmem için oranın şartlarına uymam lazım. Mühendislik benim hayalimde. O şartlara uyup ben mühendis oldum. Ben cennete inanıyorsam o cennetin kurallarına uyduktan sonra o cennete hak sahibi olabiliyorum. O cennete uymanın yolu da ne? Allah'ı razı etmek. Allah'ı razı etmek nelerden geçiyor? Namazı kılmaktan geçiyor, dua etmekten geçiyor. Kalbin iyi olmasından da geçiyor, hak yememekten de geçiyor ama sadece bunlardan geçmiyor. Ben başta söyledim, samimi olmak lazım. Ondan sonra namaz kılsan, oruç tutsan, eğer işin içinde samimiyet yoksa ve iman yoksa, başlangıçta inanmak yoksa, ondan sonraki şeyler yapacağın her şey bir görsellikten, ritüelden öteye geçmez. O zaman şöyle dediğinde şöyle bir matematik çıkıyor. Çok özür dilerim. Evet. Bir insan iman ediyorsa, iman ettikten sonra da Samimiyetinin yerini tamam samimiyeti yerine getiriyorsa ondan sonra diğer şartlara geçmesi gerekiyor o zaman. Siz namaz kılıyor musunuz? Ben kılıyordum, şimdi kılmıyorum. Şimdi kılmıyorum. Geçmişte, gençliğimde kılıyordum. İyi bir insanı rol model alalım mı şu an? İkimiz de Müslümanız sonuçta. Bizim için en iyi Müslüman, en iyi İslam'a inanca uyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben Efendimizin hayatına baktığımda hak yemiyor, iyi söz söylüyor, kötülere karşı iyi mukabele edebiliyor, adaletli davranıyor, el emin olarak biliniyor. Sonra bir de diğer özelliklerine bakıyorum. Günde 6 vakit namaz kılıyor. İbadetlerine çok fazla dikkat ediyor. Sence hak yiyor muydu?
Yani o zamanın ölçütlerine bizim bildiğimiz referans göre yemiyordu ki Muhammed el-Emin Kalbi temiz miydi? temizdi. Temizdi. Kalbi temiz, hak yemiyor ve iyi biri. Bunlar olmasına rağmen, bak samimi bir şekilde iman etmiş. Bunlar olmasına rağmen ve hayatında ne var bu sefer? Namaz var, ibadet var, oruç var. Demek ki insana şöyle bir matematik çıkıyor. Bizim Müslümanımız şöyle diyor dışarıda. Ya benim kalbim temiz, bu bana yeter. Efendimiz'e yetmemiş ya. Yetecek olsa Efendimiz'e yeterdi. Cennete gidersen ilk yapacağın şey ne olur? Yani sevdiklerimi bulmak olur. Vefat ettiğim yakınlarımı, ailemi. Peki cennete gitmek için ne yapmak gerekiyor sence? İyi bir insan olmak gerekiyor ama gidip şimdi düşündüğün zaman da gidip gelen yok. Bunlar takılıyor insanın aklına. Yani gidip gelen olmadığı için cennet olmayabilir mi? Yani bazen sorguluyor insan diyelim. Baktığımızda aslında 70-80 sene yaşayacağımız bir hayatta misal verelim. Dünyaya bakıyorum çok düzenli, çok sistematik. İşte hayvanlara bakıyorum hakeza aynı, insanlara bakıyorum hakeza aynı, bitkilere bakıyorum aynı. Bir düzen, bir sistem var. İnsan otomatikman böyle bir sistemi görüyor. Ve birisi de ona diyor ki bu dünyada bir gün kıyamet kopacak ve bu dünya yerle bir olacak. Yerle bir olacaktan sonrası olmasa çok saçma olmaz mıydı haşa? Tabii. Ya bu kadar kaliteli dünya, düzenli dünya hem kendi etrafında olacak? dönüyor hem Böyle. güneşin etrafında dönüyor. Böyle bir dünyanın yok olması çok saçma bir şey olurdu haşa. Ama bir amaç uğruna feda olduğunda mantıklı olabiliyor. Kesin. Nasıl ki? Çünkü bakıyorsun burada isteklerim sonlu. Bir yere kadar. Mesela bir yemek yemek istiyorum ama ikincisini de aynı anda yiyemiyorum. Hani klasik Ha, bir örnek vardır. evet. Bir elmayı ısırdığımda armutun tadını almak istiyorum. Yok. Ve içimde benim bunlar var. Mesela benim içimde uçmak isteği var. Benim içimde sonsuzluk Hepimiz isteği var. mi? Değil mi? En sevdiğim memleket. Elazığlı olduğum için söylüyorum. Bir anda Elazığlı olmak istiyorum. Bir anda annemin yanında olmak istiyorum. Bunlar benim içimde var. Veya diyorum ki işte bir anda nerede mesela dün A milli takım maçı vardı. Bir anda Almanya'da olmak Orada istiyorum. Bir anda orada olmak istiyorum. Neden bunlar isteği var? Bunlar eğer benim içime bu istekler tohum olarak yerleştirilmişse elbette bu isteklerin de verileceği bir diyar inşa edilmiştir. Yoksa ben uçma isteğini nereden bilebilirim? Tabii. Işınlanma isteğini ben nereden bilebilirim? Her şeyin en kalitelisini istiyorum. Her şeyin en güzelini istiyorum. Ben buraları nerelerden bilebilirim? Demek ki beni yaratan zat sonsuzu vereceği benim içime yerleştirmiş olduğu sonsuz tohumlarından belli oluyor. Anlatabildim Çok mi? doğru. O yüzden bir cennetin olması hak oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani öyle. Kısa, Yani güzel anlattınız. Bunun üstüne diyecek bir şey Yok. yok. umarım aklındaki Yok, birkaç aklımda soruyu evet. cevap olabilmiştir. Kesinlikle çok aydınlandım. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben de çok teşekkür ettim. Çok Rica ederim. sağ olun. Bir şehadet tazelemek istersen. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eyvallah. Bu çok kıymetli bir şey yani. İnsan böyle aklına bir soru takıldığında, bir dengeye tıkıldığında bazen böyle dinden çıkmış gibi hissediyor. Böyle konularda bir Bazen şehadet oluyor. yenilenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yapıyorum onu zaten. Çok güzel yapıyorsun. Şimdi size bir sorum var benim. Cennete gidecek olsan ilk yapacağın şey nedir? Ailemi görmek isterdim abi. Onu düşün. Şuraya gittiğinde aileni görmek isterdim. Ben Hazreti Muhammed'i görmek isterdim. Görmek isterdim. Evet. Peki bir insanın cennete gitmesi için ne yapması gerek? Abi Allah'ın koyduğu yasakları yapmamız gerek. Yani Allah yani mesela içki içmeyeceksin derse içki içmememiz gerekiyor. Bunun karşılığında da bize cenneti müjdeliyor abi. Peki senin nasıl gidiyor bu işlerde? Yapabiliyor musun? Abi vallahi pek 5 vakit namazımı kılamıyorum ben ya. 5 vakit namaz yok mu şu an? Vallahi yok abi ya. Yalan olmasın. Ben Elazığlıyım, tamam mı? Buradan seninle atlasak arabaya, Elazığ'a gitmemiz için bile arabanın yağı lazım, suyu lazım, motoruna bakman lazım. Yani kısacası bir yolculuğa çıktığın zaman senin yanına azık lazımdır, değil mi? Evet. Bir de mesela bakıyorsun, ne okuyorsun şu anda da okuyor musun? Ben uçak bakım okuyorum abi. Uçak bakım. Mesela şu an bir uçak bakım işinde çalışabilmek için belli şartlı Evet. şeyler var, değil mi? Mesela staj yapman lazım. Onun dışında o diplomayı hakkıyla alman lazım. Diplomayı almak için senin sınavları da geçmen lazım. Benim bu dünyada bir yerde çalışabilmem için veya bir yere varmam için, güzel bir netice almam için benim sebepleri kullanmam lazım. Şimdi nasıl ki bir mühendisliğin bir şartı varsa, benim buradan Elazığ'a seninle beraber gitmem için bir şartı varsa, nasıl ki sen uçak bakımcısı olman için bir şart varsa, aslında bizim inandığımız cennetin de aynı şekilde şartı var. Mesela nedir? İman etmek. İman ettikten sonra ikinci gelen emir namaz kılmak. Aslında bizim basit gördüğümüz namaz belki de bize sonsuz bir cenneti ve bizi sonsuz bir cehennemden kurtarabilir. Evet abi doğru. Doğru değil mi? Doğru. Buna başlamak gerekmiyor mu? Evet. O zaman biz sizden söz alalım ya. Biz şeytan vesvesesine pek şey yapamıyoruz ya. Karşı gelemiyoruz. Belki de bugün bir bismillah denir karşı gelinir, ne biliyorsun? Mesela abi ben kılmak istiyorum bazen. Üstüme bağırlık çöküyor hiç kılamıyorum abi ben.
insana zor gelse de şunu yapması lazım. Allah'ım bana zor geliyor. Ben bu kadar haramların içinde, gençliğimin en güzel zamanında bana zor gelse de seccadeye atıp duruyorum. Abi bazen gerçekten atıp durmak gerekiyor. Evet. Bugün Bismillah diyelim. Deneyelim mi en azından? Deneyelim abi. Gerçekten deneyelim. Deneyelim abi. Akşam namazıyla beraber deneyelim mi? Deneyelim abi. Tamam, ben sözünü aldım. Tamam abi. Cennete gidecek olsan ilk yapacağın şey ne olurdu? Yani ilk yapacağım şey peygamberlerimizi görmek olurdu abi. Sadece bunu isterim yani. Başka bir şey istemem. Bir de ailemi, sevdiklerimi görmek isterim. Peki bir sorum daha var. Bir insan cennete gidebilmesi için ne yapması lazım? Abi cennete gidebilmesi için ilk önce Allah bize verdiği görevleri yerine getirmemiz lazım tabii ki de. Emirlerinin rızasıyla yerine getirmemiz gerekiyor. En büyük öncelik bu bence. Evet. Ya tabii ki de insanlar genelde bunu fazlasıyla yerine getiremiyor ama bence bunları yerine getirmek benim için bence daha önemli. Sen yapabiliyor musun merak et. Ya elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum abi ama yani şu an yapmıyorum ama gönül istiyor ki yapmak. Ama şeytan tabii ki de nefsimizle müdafaa ediyor yani bir nevi. Gerçekten insan o cennetin şartlarını yerine getirmezse namaz bir şartı olabilir. Yani şart edin bunlar bizi oraya yakınlaştırır. İşte Allah'ı tanımak bir şartı veya bizi oraya yakınlaştırma olabilir. Eğer biz bunları yapmazsak az önce seninle kurduğumuz hayal maalesef hiçbir işe yaramıyor değil mi? Mesela bir işte, bir sporda veya herhangi bir meslekte bir hazırlık olduğu gibi aslında cennetin de bir hazırlığı var. Oranın da belli başlı şartları var. İnsan gerçekten buralarda biraz oralara adım atması gerekiyor. Mesela bir baba çıktı geldi sana, sözünü dinlemedin, tamam mı? Bir oldu, iki oldu, istediği bir şey yapmıyorsun, karşı geliyorsun, ne yapar? Kızar. O da yetmez, ne yapar? Hiç akıllanmadan artık git evimden der, evden kovar. Aslında bir nevi aynısı bizim inandığımız Allah içine geçerli. Emir ve yasaklarını yapmazsak. Veriyorum diyor. Ha? Ben size o şansı veriyorum. Aynen, Her şey kesinlikle. sizin. İnsan gerçekten buralarda adım atması lazım. Allah'ın emir ve yasaklarına eğer uyarsak bizi bir mükafat ile taçlandırıyor. Yani cennet diyoruz ona. Allah'ın dediklerini aksatırsak veya yapmazsak, yani isyan edersek, kabul etmezsek bu sefer de bizi bir mücazat ile, yani bir cehennem ile karşıya getiriyor. İnsanın gerçekten burada ne güzel hayalleri var, ne güzel şeyler yapmak istiyor. Belki burada cennete karşı bir adımımızı biraz daha hızlandırmak gerekmez mi? Aynen abi öyle. Bir namaz Yani- belki de. En ufak bir şey bile yani bizi İslamiyet'e sürüken en ufak bir şey bile her adım yani gayet bence çok önemli. İslamiyet'e daha yaklaşmamız gerekiyor. Toplum olarak da aynı şekilde. Zaten öldüğümüzde de bir ayette geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam ya. Ayette Rabbimiz bize dünyanın içinde çürük olduğunu, öldüğümüzde ilk onu göstereceğini söylüyor. Ya bu tabii ki de ayetler beni duygulandırıyor. İster istemez yani kötülüklerden arındırmaya çalışıyorum kendimi ama biraz zorlanıyorum. Bence bu konuda bir hazırlık arttırmak gerekiyor. Belki bir namaza başlayarak. Ya elimden geldiği kadar kılmaya çalışıyorum. Okulum oluyor vesaire oluyor. Ama yani kılmak istiyorum, başlamak istiyorum. Başlayalım, neyi bekliyoruz? İnşallah Bak bir başlayalım. şey diyeyim mi sana? Bunu gerçekten düz söylüyorum böyle. Bunun ispatı vardır veya hakikati vardır. Bir meselede bir şeyleri kabul etmiş olduğun için böyle rahat söylüyorum. Gerçekten ertelediğimiz şeyler bizim üstümüze yük oluyor. Evet. Bir veriye bakıyorsun, 150 bin insan dünden bu yana vefat etmiş. Yarın ben bu 150 bin insan içinde olabilirim. Amacım şu değil ha. Kardeş öleceğiz biteceğiz değil. Ama ölüm bu kadar yaklaşırken, ölüm bu kadar gerçekleşirken ve bunun yanında 2 sene önce atlattığımız pandemi bir gerçek. Aynen. Maalesef Allah rahmet eylesin 1,5-1 sene önce atlattığımız büyük bir deprem buna bir örnek aslında. Allah zaten gözümüzün önüne anlamadığımızdan dolayı sürekli ama sürekli gösteriyor. Buradan anlamıyorsun, beline bir ağrı veriyor. Yavaş yavaş saçı beyazlatıyor. Seni Yani hastalandırıyor. kesinlikle. Aslında şunu demek istiyor. Ya kulum diyor bak. Benim seni o dünyaya koyma amacım marifetullah. Yani Allah'ı tanıp, yani beni tanıyıp kulluk edebilmen. Muhabbetullah. Tanıdıktan sonra beni sevmen. Evet. Sevdikten sonra o ibadetleri daha çok arttırman. Benim için ibadet edebilmen. Ama bizler maalesef dünyanın şartlarından dolayı asıl amacımız işmiş gibi, asıl amacımız okulmuş gibi, asıl amacımız spormuş gibi vesaire bunlarda kalıyor. Ben de okuyorum, ben de top oynuyorum, ben de başka bir şey yapıyorum ama asıl maksadımda Allah'ın rızası olmazsa benim cennet hayalim gidiyor. Aynen. Ben belki o cennette Efendimizle buluşmak istiyorum. Belki Hazreti Ömer'le buluşup hadi gel bir daha Uhud'u yaşayalım. Hadi gel bize işte bir de Hudeybiye'yi anlat veya başka bir olayı bize anlat demek istiyorum. Bunların yapılması için o şartları kovalamak gerekiyor. Aynen öyle. Bugün akşam namazıyla Bismillah demeyelim. En azından denemeyelim. İnşallah abi. Sözünü alayım mı? Söz abi. Sözünü aldık. Tamam o zaman. Cennete gidersek yapacağın ilk şey nedir? Yani cennete gitsem yani bir evim olsun, arabam olsun isterdim yani. Eyvallah. Peki gitmek için ne yapmak gerekiyor sence? Yani gitmek için ibadet, namaz, yani kötü yollara girmemek. Öyle yani abi. Sen kılıyor musun? Yani kılmıyoruz da abi yani kılmaya da çalışacağız inşallah. Aslında bu hayalleri yapabilmek için, hayallerin çöpe gitmemesi için belki günde 1 saat namaza ayırmak belki de o cenneti bize nasip edebilir.
Yani inşallah abi herkese nasip etsin yani en kısa zamanda yapmaya çalışacağız abi. İnşallah. Eyvallah. Bunu yayınlıyorum müsaadenle. Aynen abi, sıkıntı yok. Eyvallah. Sağ olasın. Çok memnun oldum. Cennete gidersen Evet. ilk yapacağın şey nedir? Hayalin nedir? Abi inşallah gideriz. Öncelikle o. İnşallah. Gidelim de ne yaptığımızın önemi yok değil mi? Ya elbet bir hayali vardır. Abi şöyle yani benim düşüncem mesela şöyle kainata bakıyoruz. Her şey mükemmel derecede yaratılmış. Mesela bakıyorum ağaçların bin bir türlü rengi var. Ondan sonra hayvanların böyle en ince ayrıntısına kadar farklı renklerde, farklı özelliklerde böyle onlara bakınca böyle insan bir hayretlik içinde kalıyor. Şimdi onlara bakıp bunu yaratan Allah ne kadar yüce. Ben o yüce Allah, bizi yaratan Allah görmek isterdim. Yani cennet, Bizzat cehennem, kendisi. bizzat kendisini görmek isterdim. Cennete girdiğimizde de inşallah onu görürüz. Yani isteğim o olurdu. Abi sen konuyu çok tatlı yerden açtın. Güzel bir istek bu arada. Peki bir insanın cennete gidebilmesi için ne yapması lazım? Abi önce samimi olması lazım. Mesela nasıl? Bir yere geliyorsun, bir dükkana giriyorsun değil mi? Mesela işveren sana bir iş verdiğinde adam ilk konuşuyorsun falan. Eğer samimiysen seni alıyor değil mi? Bence en önemli şey samimi. İnsan ilişkilerinde de öyle. Nasıl samimi olursan evlilik de öyle devam ediyor. Hayat da öyle devam ediyor. Şöyle Allah'ın rızasını kazanmamız lazım. Onu açtığımızda da Allah'ın rızasını kazanmamız için ilk başta önce Allah'ı tanımamız lazım. Allah nasıl bir zat? Yani o bizi yaratan Allah nasıl? Onu tanıdıktan sonra onunla bir hemhal, yani onunla bir böyle iletişim halinde olmamız lazım. Her an zaten beraber şah damarınızdan size daha yakınım diyor. Ya biz buraya ayette diyor ki ben size yani dünyaya gönderiliş amacımız Allah'a kulluk etmek. Yani kulluğu açarsak işte mesela ibadet. Bak ibadette nasıl feyiz alıyoruz değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak. Mesela biz sadece namaz kılalım, oruç tutalım, ibadetlerimizi yapalım. Tamam, çok güzel. Ama sadece bu da değil bence. Bir insanın samimiyetli olması, kalbinin temiz olması, hak yememesi bunlar gayet güzel özellik. Özellikle samimiyet. Allah'a karşı giderken ki o samimiyet. Bunun dışında o ibadetlerin de hayatımızda çok önemi var. Mesela sen namaz kılıyor musun abi? Alıyorum abi. 5 vakit mi? Abi şöyle bazen kaçırıyorum. 5 vakit kırmaya çalışıyorum ama arada sabah namazları, özellikle sabah uyanmak bazen şey olduğu için. Ama onda da bütün kabahat bizde. Kesinlikle Şimdi bizde. düşün mesela evlilik günü olsun sabah 7'de. Sabah 5'te. Aldık diyelim düğüne değil mi? Bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz. Allah bizi sabah namazına çağırıyor. Biz onun ciddiyetine varamıyoruz. Mesela akşamdan saat kurmuyoruz. Allah razı olsun yani böyle topluluklar gerçekten hani böyle yerler bizi ihtiyacımız var. Zaten Evet, amacımız da o. evet, Çıkma evet. amacımız da böyle sorma amacımız inşallah. Allah razı olsun. Yayınlıyorum müsaadenle. Müsaaden var. Çok teşekkür ederim. Yayınlıyorum müsaadenle. Tabii ki. Bunu da yayınlıyorum. Yayınlan. Yayınlıyorum müsaadenle. Yayınla, yayınla. Müsaadenizle yayınlıyorum. Yayınla, Hatıra sıkıntı olarak- Bunu yayınlıyorum müsaadenle. Aynen abi, sıkıntı yok. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.